Neden? Sana bir şey dedi mi? Hiçbir şey söylemedim. Neden? 6 soru cümlesinin içinde ilk akla gelenin aslında en cevapsız oluşu ne tuhaftır değil mi? Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl sorularının mutlaka doğru ve kesin bir cevabı varken neden hep değişik cevapları ve yeni soruları getirir? Diğerlerinin tüm cevaplarını görebilir, hatta elimizle dokunabilirken neden insanın içinde bir yerde gizlidir? Bu yüzden mi en çok nedeni merak ederiz dedi. Buradayım. Bak geldim işte. Eline dokunabilmek için, gözümle görebilmek için. Kalanların en büyük sorusuna gidenlerin cevabının ne olduğunu bulabilmek için. Ya da siktir et bu çok bilmiş hallerimi. Sana geldim. Neden mi? Seni çok özledim. Neredesin dede? Karnelerimizi aldığımız bugün hepiniz çocuklar, çocuklar, çocuklar. Gidebilirsiniz dedik mi çocuklar? Lan çıktılar! Hücum! Siktirin gidin lan mahallemizden! Bak giderik! Sizin sakin burası! Bizim tabii! Sizi bırakacağız sandınız! Burası herkesin oğlum! Bu hepimizin! Okul da bitti! Ne yapacağız bakalım şimdi? Öğretmenine şikayet edemezsiniz gari. Bırakacağız mı sandınız? Ya bu girsin sana bu! Ay bana! Kız arkadaşlarımız var burada! Geç beni Ahmet Gemek! Kuşundan ürkütürsün bak bakları! Aman işe şamlıktım! Git topla kucağa! Bizim mahalleden geçmeyecek misiniz ya? Ne oldu oğlum ne oldu? Kafasını yardınız lan! Dede! Revayedar seni. Yani oğlum sen hiç akıllanmayacaksın mı ha? Niye bu kuduz köpek gibi dalaşırsın insanlarla? Biri kalkıp geliyor senin karneni görelim diye okula. Sen ne yaparsın? Harp edersin. İnsanların kafasını taşla yararsın. Ya ben yapmadım. Şenler de şey yaptılar. Ben öylesine duruyordum orada. Git yalancı. Gözüme mi inanacağım sana mı? Taş atıyordun. Azıcık attım ben. Vuramadım zaten. Ağzı çıkmış. Lan Ali Kıran başka sen misin sen? Haydut mu olacaksın başımıza? Ha? Şu dizlerinin haline bak. Köpek yalasa doyar. Tamam dede ya. Arabaya binen orada var. Ne bindiririm seni arabaya. Çarşıya kadar yürüteceğim böyle ibret aleme. Ne? Ömrüm billah da gezdirmeyeceğim bir daha. Kesevengi. Dikkat canım demişse bunusuyla. Bak ben derim Çanakkale Boğazı, bu der yanında götümün ağzı. Gülüyor bile yüzsüz. Bak ana karnı aldım dede. Dede karnı aldım. Biliyoruz. Biz niye geldik zaten? Yürü çabuk. Tomofilden geride kalma. Ya çarşıya kadar geldik ana ya. Bineyim artık. Hepsi peki ama bak. Bakacak mı? Beni de öptürmedin. Ağzına kestiminin keranicisi. Hepsi peki. Matematik iyi. Ama hepsi peki. Bu arkadaşlarıyla geçimi ne olacak peki? Orta. Davranış şeyleri onlar. Sayılmaz ki zaten. Ben sana saydıracağım bir gün ya. Bak seneye bu arkadaşlarıyla geçimi pek iyi gelmezse alırım seni okuldan bahçeye rençber yaparım. Duydun mu? Duydum. Söz ver bana. Söz. Crank maker bakayım söz. Göreceğiz bakalım. Karne parası vereceğim mi dede? Kodoş pezevengi seni. Pis pis konuşturursun, azımı bozdurtursun bana. Dede dönece mi gittin sen? Hayırlı günler. Merhabalar. Oo, denizden mi geldiniz Mehmet Bey? Yok, karadan geldik. Nasıl? Tomofil'den. Haberler var mı? Haberler bitti. Şarkılar var Durmuş Beyciğim. Yurttan Sesler Korosu. Hayırlı günler. Hayırlı günler.
işler, hayırlı işler. Halil Bey hayırlı işler. Hasan Bey hayırlı işler. Bismillah. Sağ ayak, sağ. Bereketini, prokopisini kaçıracaksın dükkanı. Dede sen niye kilitlemiyorsun dükkanı bir yere giderken? Gündüz vakti kilitlenmez dükkan. Ayıp konu komşuya. Onlardan şüpheleniyor gibi olur. Hem müşteriye de ayıp. Görürse kör duvar gibi kilidi soğur dükkandan. Tatilde yarım gün çalışacaksın. Öğren bunları. Şunu da al. Git. Evdekilere anneni göster bakayım. Hadi. Sağ ol dede. Pazartesi işbaşı. Kayış atma ona göre. Allah'ın gavuru bir de alay geçiyor benimle. Salyangoz yediği günleri ne çabuk unuttu o adada. İyi de sen niye bu kadar asfalyaları attırdın be Durmuş abi? Yoksa eskiden bir kuyu gözüsü mü bak? Kafana babucu yiysen görürsün gününü. Bilmem valla. Mehmet amca delikanlı adam. Herkesler de çok sever. Siktir git lan bu dükkandan. Siktir. Şu Edeban'ın kızda gördüm bu yakayı. Ben de aynısından arzu ettim. Vurdun mu deden ya? Oğlan ödüm patlattın canım var olsun. Ay, patronu kaybettik dediler. Başkasında olmasın diye. Ne kadar kıskançlar değil mi? Seninki başka olacak. Daha güzel yapacağım ben sana. Ozan, hani lan karne? Hepsi peki. Matematik iyi, hepsi peki. Oh yaşasın çocuğumuz. Aferin lan. Olacaksın sen. Seneye matematiği de düzelt. Denize gideceğim ben. Hayır gidilmez Deniz. Otur oturduğun yerde. Neden ya? Okullar kapandı, yaz geldi. Bak ne biçim terledim ben. Bak çok sıcak zaten. Hayır bahçeye göçmeden denize gidilmez. Gidilir, dedem gitmiş bugün. Denize gideceğim, denize gideceğim, denize gideceğim, denize gideceğim, denize gideceğim. Yeter. Anne tokuyorlarım burada mıydı? Aman durmayacak bu deli. Be, Nadir abla. Zahmet oldu be. Sahi mi az bekleyiver canım sen. Yoksa tek durmayacak bu. Alo, Ha, Aysun. Ne yapıyorsun canım? Nurdan ben. buradan sen ne yapıyorsun? İyi ne olsun. Bu Ercan abinin plajı bağlayıver bakalım bana. Daha bahçeye göçmediniz mi kız? İşte biz de yarından sonra falan gideriz herhalde bahçeye. Ha, siz oğlanın okulunu beklediniz daha kapansın diye. Hadi Aysun bağlayıver işim var. İyi be sen de. Affetmek istiyor bunun da canım. Nurdan, boyacık uzun mu oldu acaba? Bu ya çıkıcı mı orada acaba? Daha kıvrılacak geçici tel o. Bu da. Alo, Hah Ercan abi Nurdan ben. buyur canım. Benimki tutturdu denize geleceğim diye. Sen orada bakarak verirsin değil mi? Açılmasın çok. Tabii sen hiç merak etme. Nurdan. Sağ ol Ercan abi. Seni de şey yapıyoruz ama. Aşk olsun ne demek canım? Haktan abiye de selam. Tamam sen de selam söyle. Baş üstüne söylerim. Oldu. İyi günler. Denize gidiyorum, denize gidiyorum, denize gidiyorum, denize gidiyorum, denize gidiyorum. Bak anneannesi karnesine. Hadi git gel hemen hadi. Babana da görün. Bir saate gelmezsen dayağı yersin ona göre. Tamam. Para. Dedenden de aldın mı yoksa? Ben istemedim ki, kendi verdi. Garne parası dedi. Tok evin aç köpeği oldun sen gari. Babam ayrı soyuyor beni ayrı. Kandırdı seni. Asker abi, asker abi. Vekil Bey, Çolak İbrahim'in kanalizasyonu hep problemli zaten. Şikayet de onlardan geliyor. Biz de zaman kazıya başlasak bu sefer de kapatın diye bağırıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Meydan kahvede toplayın herkesi. Aferin lan. Arkadaşlar duydunuz mu? Yüreğim ağzıma geldi. Duydunuz mu arkadaşlar? Aslan oğlum benim. Arkadaşlar hepsi pek iyiymiş. Ya baba ya, dinlesene Vekil Bey beni. bravo. Utanıyorum ben ya. İyi be. Bir sevdirmiyor kendini. Kedi enciği gibi kerata. Dur, dur, binecek var. Dur, binecek var. Kaçırmışmayı aldım odanın ben olmadı. Sanki geldi.
Sanki teyze şişesini veriyor gibi. Her işlerine bakayım. Bak bu kadar biberler. Gelin geliyor. Ozan! Bak. Sabah dedem gelmiş Ercan abi. Tamam. Ben alıp sakladım o gidince çocuğum. Arama sen. Tamam. Çekmiyor burada. Kurtarma gari cazır cazır. Kafamız şişti. Oğlum rahat dur. Demet kapadı be sen de şunu. Yok. Hah bak deli perizota vereceğim şimdi seni. Kulaklarından çivilesin. Dur, böyle korkutmayın çocuğu. Onlar da bizim bir insanımız. Hemen gelirim şimdi. Ah Maria. Allah sabır versin. Nasıl olup duruyorlar burada bilmem. Anası da maşallah kaç yaşında? 80 küsür oldu ya. Ah öyle verirse ne olacak bu buralarda bir başına. Zor be. Kaldılar bunlar burada değil mi? Aşağı inmiyorlar hiç. Biraz annesi dinlensin biraz. Ah! Kuzu bu kuzu. Dede neden dedirmiş? Çocuklar öyle her şeyi sormaz. Deli değil, azıcık aklı değişik. Anlatacağım ben sana sonra. Ha baba, Canım lisanı münasiple, onun anlayacağı şekil. öyle her şeyi anlatma ama iyice aklı karışıyor. Oh iyi, çocuklara anlatılır her şey. Hem ibret alırlar hem Ademoğlunu tanırlar. Sevmesini, saymasını bilirler. Uyurken de sayıklıyor ama ya. Ne der? Dambastaki ciğeri vuracakmış tüfekler. Demedim ya. Aman bizim buralarda tam akıllı kim var zaten Allah aşkına. Suyundan mı, havasından mı bilmem herkes acık üç şekerli. Torun da bizi çekecek zaten. Başka ne olacaktı? İşte geldik. Allah'ım! Evim, güzel evim! Koca kış bir başına bizim nerede kalsın? Kutlamak. Anam! Mari komşular! Biz geldik biz! Şunu da al. Muazzez! Emine! Yusuf abi! Kız bağırma bre Türeli. Bunlar çakal gibi oluşarak anlaşırlardı ama. Al anne. Arabayı gördüm de geldim. Ha. Mari burada. Nerede kaldınız kız? Mari Bağırcay'la yardıma gel. Şunu da ver. O da çıktı tam oldu. Biz yapalım biz. Tamam bre dur yaparız. Ne kudurdunuz hepiniz. Hadi. Anne bu sene ilk biz yapıyoruz. İyi hadi bakıyoruz iyi. Anne gelin yapıyorlar. 1, 2, 3. İnşallah bütün yaz hep böyle gülmeli geçsin. Hadi bakalım. Değil mi kızım? Değil mi kızım ha? Mustafa. İrtame. Hadi bakalım açılsın şişeler. Hadi bismillah. Bak çarpılacağına şimdi. Utanmadan bir de. Şişenin çizgisine kadar içince günah yazmıyormuş. Konuştum ben onunla. Sağ ol damat. O vakit yarım şerden 5 şişe içersiniz galiba. Oh maşallah. Bakıver güzelliklerine şuncağızdan. Komşularım sağ olsun. Birken 5 yaptılar sofrayı. Malum ilk gün ya biz pek bir şey yapamadık. Aç uyuyacağız desenize bu akşam. Ferizatları çağırdınız mı? Çağırdım kahveye gelecekler. Bana geldik şişe gene açıldı Mehmet Bey. Ne yapacaktık? Kıracak mıydı?
Öbür şişeler ne alemde Mehmet Bey? Gider onlar, gidiyorlar. Yoldalar. Ben doydum yatacağım. Anne yedin de doydun lan. Yatsın yatsın. Yarın erken kalkacak zaten. Ne bu haller böyle? Dedene mi afur tafur yapıyor? Terbiyesizlik yapma, seni ayağımın altında çiğnerim. Türküz biz. Türküz diyorum size. İyi, Türküz, ne olmuş? Hayır siz gavursunuz. Gavurların tarafını tutuyorsunuz. Korkma sönmez bu şafak. Ben bir kıza bakayım uyanmasın. Marşımız hiçbir zaman yarım kalamaz. Madem öyle, sonuna kadar biz söyleyelim. Evet komşular. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsacak. Sönmeden yurdumun üstünde tütene sona. Ne kutluyoruz? Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. Sabah şerifler hayır olsun ağam. Vallahi ben bir şey yapmadım dede. Hayırlı sabahlar. Buyur. Benim bir maruzatım olacaktı senden ama. Buyur geç dükkana bir sabah kahvesi içelim. Yok zahmet olmasın. Olur mu ya? Nasıl olsun kahve? Orta zahmet olmasın. Hadi bire koşsana daha duruyor bak. Çabuk. Hasan abi bizim dükkana bir ortak bir de dedeme karar kahve. Tamam getiriyorum şimdi. Dedim hem bir zanaat öğrensin hem de it kopuk gibi dolaşmasın tatilde sokakta. Eğer bir ihtiyaç varsa ağam benim Tahsin ellerinden öper. Harçlık neyin elzem değildir. İster ver ister verme. Ben oğluma kefilim. Çalışkandır, edeplidir. Dümdüz durur dükkanımda. Hay Allah, Berat Usta. Sen ustabaşıydın değil mi? Yanlış bilmezsem. Evet beyim. Torunu aldım bu yaz yanıma çırak ama... Allah bağışlasın. Sağlık olsun beyim ne yapalım? 2 çırak birden olur dükkanda. Ne güzel. Her sabah süpürülür, bal dök yala yapılır dükkan. Azıcık su atarsınız önce yerlere tozutmadan. Kova süpürge şurada, çeşme orada. Bununla da böyle ayakkabılara pat 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 yapılır. Müşteri gelince ayağa kalkacaksınız, buyur diyeceksiniz. Birine gerek sorduğunda yok denmez, kalmadı denir. Şimdilik bunları öğren, Ozan geri kalanı sana anlatacak. Ne anlatacağım? Kumaşı keserken 4 parmak, kolonyası doldururken 1 parmak fazla koyulur. Hem hak geçmesin hem ikram olsun diyedir. Bir çırak ne zaman elini kırpmadan tek darbeyle kumaşı baştan sona keserse hem de hiç yılıksız dümdüz, işte o zaman o çırak kalfa olmuş demektir. Hayırlı olsun. Unutmadan tek darbeyle hiç yılıksız. Mehmet amca yerde 100 lira buldu. Ver. Şuraya koyalım. Düşüren gelip alır sonra. Tahsin, hadi sen 2 oralet söyle size. Yok amca ben içmem. Söyle dedim sana kale. Sen mi attın parayı yere? Yo. Torunu. Bak güzel güzel söylerim, kulağını çektirtme bana.
Ben bilmiyor muyum sen yalan söylerken limon gibi sararırsın? Ha işte böyle, böyle. Sen yapıyordun ya yeni çırak alınca dükkanı. Unuttun sandım. Denemek için hani. Parayı alsaydı ne olacaktı? Gelip şikayet edecektin değil mi? Ya sen 40 yıllık az soliste şarkı mı öğretirsin he? Yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Adam olmazsın sen belli. Dede. Ay siktir. Toplar çabuk bir şey anlatacağım. Ozan gelmiş. Bu gavur Tahsin var ya. Dükkana geldi, kendini acındırdılar babasıyla. Çırak oldular dükkana. El aleme gavur diyorsun ama senin deden de gavur. Değil. Türk gözüyüz, Türk. Deden seni yalandan sünnet ettirmiş diyorlar. Kabuğu duruyormuş daha. Siktir duruyor. Al, bu ne? Al, gördün mü? Onlar Türk bir kere. Madem öyle savaşa gidelim bakalım. Görelim kim daha Türk. En çok camı kim kıracak bakalım. Göçmen mahallesini bilen. Heh, kırılmadık cam bırakmayın orada. Hızları da yakalarsanız memciklerini sıkın lan. Gelip yerleştiler memleketimize. Hükümet de bir şey demiyor bunlara. Doldurdular buraları. İşimiz gala gala bu çocuklara kaldı. Ha. Çocuğum, limonata içer misin? Ne geldin lan? Hani çıraklık? Öğlen kadar çalışıyorum ya. Unuttun mu akıllım? Ha, acıktın mı? Yemek koyayım mı? Sandviç yiyeceğim ben şeyde. Ne şeyde? Yine mi Deniz? Otur şurada oturduğun yerde. Ne gene mi ya? Daha bir kere gittim ben. Oho, sen daha yazın başından böyle yapacaksın. İşiniz var seninle Nurdan Hanım. Aa, ne biçim konuşma lan o? Koparırım o dilini. Hem sen demedin mi bahçeye gidilmeden deniz yok diye? Bak bahçeye geldik. Deniz var. Hem yürüyerek gideceğim parasız ha. Erdal abine söyle ben geldim de. Kör mü Ercan abi? Görmeyecek mi geldiğimi sanki? Söyle diyorum sana. Görürsem söylerim. Bir de sütlü kahve söylerim. Terbiyesiz kuduz. Ben de seni bir yere gönderirsem. Gel lan buraya. Kaç lan kaç. Şu eşek seni babası hariç. Tahsin. Muzaffer abinin orada kıymalı pide yersin. Ayran iç. Meşrubat değil. Al şunu. Al çocuğum. Çıraksın sen. Yemeğin buradan olacak tabii. Erken gelirsen dükkanın önünde otur bekle. Tamam mı? Tamam Mehmet amca. Hadi bakayım. Yaşa be Mehmet. Vallahi sen de mi öğreniyorsun yazın geldiğini? Benim için de bir dal çık. Gel seni de götüreyim. Eyvallah. Hadi eyvallah. Ercan Bey, toruna bakarak olursunuz değil mi? Hiç merak buyurmayınız Mehmet Beyciğim, gözüm üzerinde. Bir akşam yemeğe bekleriz. Bağa geçtik. Hayır, müşerref oluruz efendim. Sohbetinizi, yarenliğinizi biz de özledik. Hadi. Güle güle, sağlıcakla. Dur, sıçrayacak şam, kesecek bir yerlerini. Dur ayol, kıracaksın. Evet kıracağım. Gözün var olsun senin mi çocuk? Usanmıyorsun bir de yürütmeye değil mi? Dedene söylemezsen bak. İnsanların da ayaklarına batacak parçalar. Yalancı.
Hani yakalıyordun saklıyordun bunları? Dedeciğinin kaç yıllık keyfi bu yavrum. Rahat bıraksana adamcağızı. Bırakmayacağım. Niyeymiş o? Çünkü biz Türk'üz. Türk'üz. Aa, sana gavursun diyen mi var çocuğum? Evet var. Evladım, o hesaba girersek buraların yarısı gavur. Herkes göçmen burada çocuğum. Bilmiyorsunuz siz. Herkes alay ediyor bizden. Yunan gavur senin deden. Şişelerle name yazıp haber gönderttiriyor. Casusluk ediyor diyorlar. Hep o yüzüne gülenler var ya. Arkasından konuşuyorlar dedemi. Ercancığım. Geleyim mi bu akşam? Buyur gel canım. Ama geçen akşamki gibi beceriksiz olacaksanız hiç zahmet etmeyiniz lütfen. Dedim lan yalan. Ortalık karıştı ya. Ayıptır gençler yapmayın. Mehmet Beyciğim, kısa bir hasbihal edecektim sizle. Ozan'ı gönderdim eve. Merak buyurmayınız. Buyurun Ercan Bey. Bu densizlerin de kusuruna bakmayın. Tahsin, sen burada otur. Hayır tabii. Şimdilerde nasıl yetişiyorlar? Öğretmenlerim mi böyle öğretiyor bilmiyorum ama pek bir kafaya takmış bu meseleyi. Bayağı bir üzüldü, içlendi bir de. İçim bozuldu Mehmet Beyciğim. Bir yana hep yaralı kalmış çocukcağızın. Yavrum. Alay filan da ediyorlarmış tabii sizinle. Giritli gavuru diye. Allah Allah. Nereden çıkarıyor bu çocuk bunları? Kim alay ediyormuş bizimle? Bunlar sürüye uyanlar, inkar edenler, yüzünüze karşı evet efendim, sepet efendim, arkanızı dönmeye göre. Buyur ilanlar. Bir de Ozan sizi o kadar çok seviyor, o kadar saygı duyuyor ki... hani bir nevi büyük bir kahramansınız onun nezdinde. Hal böyle olunca da size bir tek laf gelsin istemiyor tabii. Bana sorarsanız mesele zaten bu. Vatanperverlik falan değil, size olan sevgisi, hayranlığı. Bak sen kerata. Bunu pek belli edemediğine eminim, sağ olasın. Çocuklar sevdiklerini belli edemezler Mehmet Beyciğim. 3 kişi tarafından kurşunlandı. Geçen ay 3 kez bombalandığı için boşaltılan... Hele böyle zamanlar. ...yanında bulunan kahvehaneye giren... Çok zor zamanlardan geçiyoruz Mehmet Beyciğim. İmtihan gibi. Bana düşmez ama torunla oturup bir konuşun derim. Bir gönlünü alın. Çocuk en nihayetinde. Aklı ermiyor işte. Ay. Bayıltacak beni sizin buralar. Ben alışmışım tabii kıyıda esintilere. Püfür püfür. Bak Ozan, yazının ilk cicisi öttü bak. Anam lan, şimdi yaz geldi işte. Neden öyle yaptın şimdi sen? İşte ötmesin diye. Başım ağrıyor benim. Akşama kadar o plajda güneşin altında oturursam uyuz köpek gibi. Başında ağrır kıçında. İç şunu bakayım. Ah, Ya yoğurt süreyim mi acık sırtına? istemem. Yansın. Aa, iyice huysuz oldu gari. Ne acık gül bakayım anneannene. Bak Muazzez teyzenler gelecek, Yusuf amcanlar yemek yiyeceğiz. Her akşam geliyorlar zaten. Gelmesinler. Evlerin değilsinler acıkta. Başım ağrıyor benim. İyice güre çakal oldu gari. İnsan istemiyor başında haydut. Geldi deden. Aa, Ercan Bey mi o önde? Aa, vallahi o. Haktan Bey de gelmiş. Bak, görüyor mu bu adam da hiç haber vermez. Bilseydik hazırlık yapardık. Üç çeşit yemekle geç. Aman efendim kimler geldi? Buyurun, Ayol hoş tutturdu mu geldiniz. sizin deli kocanız Nadire Hanımcığım? İlle de biz de yiyeceğiz diyerekten. Gittik haklarını da aldık geldik. İyi yapın, iyi yapın. Anam karpuz çıkmış karpuz. Beldemizin en güzel kadınına eli boş gelinmez efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay çok buyurun. mersi. Anam utandım kız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Aktan? Merhaba, nasılsınız bebeğim? Vallahi Ertan Beyciğim siz de olmasanız şu fani dünyada bir gül getirenimiz olmayacak. Aa, kız getirmedik mi biz sana? Aman sen şu ayıtlıktan ot bile yolmadın bana bir avuç. Ercan abi bak sen şımartıyorsun bunları ha. Çekeceksin artık nazarını İbrahimciğim. Ötmesin. Biraz içer misiniz hanımefendi? Zahmet olacak beyefendi. İçmesin evladım. Dokunur ona. Ay anneciğim.
Rica ederim karışmayın. Ne asri bir gece değil mi beyefendi? Böyle partileri çok seviyorum efendim. Ercan ben Peruzatçığım. Aa, aşk olsun Ercan Bey. Nasılsınız Peruzatçığım? Nasıl olayım efendim? Bekliyorum işte. Bekliyorum. İçmeseydi keşke, dokanıyor ona. Ay, keşke benim rahmetli de burada olsaydı. Hadi Hüseyin Bey'e kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın çünkü onlar bizi duyuyorlar. Onları unutmadığımızı bilsinler. Bazı şeyler unutulmaz işte. Doğduğun yer mesela. Azıcık büyüdüğün, azıcık hatırladığın yer bile. Otur oraya. Kimse kalkamaz bu masadan bu akşam. Esir aldım herkesi. Şununla vururum 2 kaşın ortasından. Öldürmez ama süründürür. Ne diyordum? Hayal meyal hatıralar değil mi? 7 yaşımı bitirmişim ben o zaman. 8'den gün almışım. Bazısı taslamam durur hatıramda, bazısı hayal meyal. Bir beyaz ev hatırlarım Girit'te, Resmo köyünde. Böyle uzaktan Emineciğim denizin sesi gelirdi. O ses kalmış kulağımda. O zamandan. Bir de bir taverna var uzakta. Onun sesi gelir akşamları. Gençten bir kız şarkı söyler. Hala durup durur mu o taverna bilmem. Neyse, odaları bembeyaz, kireç. Mis gibi deniz kokar her yan. Hep sıcak. Of, 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 of. Sarı sıcak. Ciciler öter. Hiç durmaz. Anam eteklerinden keçi boynuzu toplamış. Döküverir yere. Biz ablamla koşarız hemen. Mustafa kundakta bebek. Görse ne şenlik, kıyamet. Ablamla keçi boynuzlarını paylaşırız hemen. Babam duvarcı ustası. Kendisi bir hükümet bir başına. Her akşam eli kolu ne gerek dolu gelir eve. Kapılardan sığmaz bir adam. Ineka, irtego. Ailecek bir fotoğraf çektirdik bir zaman. Bir de Mustafa'yı kucağıma verip bizi 2 kardeş çektiler ayrı. Şaşıp da kalmışım kendi resmimi görünce kağıtta. Mustafa bebekle ben. O evde kaldı fotoğraf. Telaştan almamışız. Mutluyduk o zaman. Şimdi de öyleyiz. Allah aratmasın. Çok şey kaldı o evde çok. Sene 1923. Ortalık başladı kaynamaya, bir laflar dolanır. Mübadele derler. Gitmeliymişiz oralardan evimizi bırakıp. Ne yapalım? Kader kaleye. Ne var ne yok. Sattılar, sardılar yok pahasına. Toplandık biz denkleri. Anam ağlar bir taraftan. Evimizi bırakırız, komşularımızı bırakırız diye. Babam dedi bütün Türkler göçüyor. Sabah körü düştük yola. Anam bahçedeki limon ağacının fidesini aldı en son. Sanırsın ki evimiz de onunla beraber gelecek. Studiavano tutti! Adesso a Habotamas! なんでだパロベンプレゼンどうせ俺にいとれします Yine la katana seni yine ga. Yine de potofilos oturtos. Na 90 totetus modetus kotasame. Milani sifrisi. Esto Turki! Studiavano! Fatma, herkes hasta Mustafa Stadyumu.
Çabuk. Mehmet! Mi po ste pedia? Mi ne preso to restaurant. Mi ne po makinesti. Se li go sama ste solivani. Poslednja slova sljedeća. Mingles, φτάνει, Mingles. Μπουλτζαμάλ το λένε το πλοίο, θα έρθει να μας πάρει. Λίγο ακόμα πρέπει να περιμένουμε, έτσι μας είπανε. Θα πάμε στην πατρίδα μας. Φτάνει, Mingles. Για να δω. Να πάω να ερευνήσω πώς θα είναι αυτές οι δουλειές. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Σκέσα πεμείνησε. Να φυλάσω το μωρό. Το έδειξες το 5 καλά, Φάτμα? Ναι, το τυλίξα. Κρύο είχε, παιδί μου. Κρυώνεις. Όχι, baba. Δεν credo. Τι baba astri baba. Δύο μέρες πέρασαν. Πότε θα έρθει αυτό το πλοίο σαν? Τελειώνει το ψωμί μας. Να φέρω λίγες πατάτες και κρεμμύδια. Να τα ψήσω στη φωτιά. Όχι. Δεν μπορείς να πας. Γιατί? Δεν έχουμε πει το σπίτι μας. Απαγορεύεται. Δεν μας βάζουν πια μέσα. Άντε βέρα, Γκουτζεμάλ. Να έρθεις πια. Biz ilk göçenlerdendik. Sonra 50 gemi hem oradan hem buradan 2 milyon can taşıdı. Tam bir sene.
son meton kapitanyo. Ne sana Maspari? Τι είναι αυτό, Χασάν? Min feris kondato Mehmet Keti Hatice Stomura. Mingit Hazreti. Cemal, bana tepe destinali pilavı biliyor. Hadi beni. Devam etsin her şeyi öğretmenler. Hadi. Kardeş başın sağ olsun. Bak bre Hasan, yol uzun, yol uzun. Anlıyor musun? Ha? Ne? Gemide tifo salgını var. Epidemia tifo. Ah, moro thalassa. Ha, hadi. Dostlar, okeyosuna megalos dostu dostu getirmiş ama. Dostum. Hrepto. Kita Mehmet, kita pos pernun tapsaria. Kaç gün gittik bilmem. Sabahın körüydü. İzmir'e ilk görüşümdür. Yeri belli olsun diyedir şuracıya yaptım ana. Henüz çocuk oldu kardeşim gari. İzmir'de şimdi karantina dedikleri bir yer var. İsmini bizden sebep almıştır. Amca senin tebellüdün kaç? O teyit kes. Doktorlar, hemşireler Türkçe konuşur. Aç ağzını derler, zar zor anlarım. Kaç gün bilmem orada karantinada tuttular bizi tifo yayılmasın diye. Hamamlara sokup yıkayıp yuldular bizi. Çocuğu utanırım. Sevmezler bizi dedim içinde. Orada Türk tohumu, burada Yunan gavuruyoruz. Girit toprağının son görüşüm oradadır. İlk evvel İzmir'e yerleştik. Öldüler hepsi. Sonra ben buraya geldim. İşler zor idi büyük şehirde. 25 idim. Dükkanı açtım. Gene varı yoğu biriktim. Çok şükür sizi buldum. Siz bizim insanlarımız oldunuz, biz de sizin. Geç kurdum hayatımı, geç evlendim ama mutluyuz şimdi, Allah bozmasın. Bizimkiler de Selanik'ten göçmüş. Ben anamın karnında gelmişim. Bizimkiler de Selanik'ten göçmüş. Ben burada doğmuşum. Erken büyüdüm. Erken yaşlandım. Ama o ev, ufaklığım hala durup durur orada. Bir daha da çocuk olmadım zaten. Hep merak ettim o evde kim yaşar diye. Ben gibi bir ufak oğlan çocuğu gezinir mi hala odalarında diye. İşte ondan sebep şişelere name koyar gönderirim Girit'e. O evde kim yaşarsa bulunca okusun, beni bilsin diye bir selam yollarım buradan. Aklımda kalan az buçuk Yunancayla. Sakız Adası'nda bile biri bulsa şişeyi, ha şurası burnumuzun dibi, o şişeyi oradan Girit'e gönderir, gönderecek. Olacak. Biri bulsa ve biz bulduk dese, inanacağım bütün bunlar oldu diye. İşte o şişelerin aslı budur, bilip bilmeyene duyurulur. O bizimle alay geçiyor denen insanlar da zamanında oradan gelenleri soyup soğana çevirip altının şeyini yok pahasına alan soyguncu fırsatçılar. Kimse benim bayramlık ağzımı açtırmasın şimdi.
Belki bir gün kalkıp gideriz hep birlikte. Evimi görmeye. Selam etmeye. Bir sefer gidelim dediydiniz. Hatta damatla değil mi? Kaç sene evvel. Ya ama işte yazılı kanun var. Kütük'te doğum yeri o taraf olup mesela bizim Resmov yazıyorsa bize vize yok. Gidemiyoruz biz bir daha. Oranın mübadele sonrası ismini olmuşsa onu bulacaksın. Kütüğünü ona göre yeniden düzenleyeceksin dediler. İyi dedik. Damatla kalktık gittik İzmir'de daireye. Ben de bir sevinç. Gideceğiz diye inşallah. Şaibeli bir durumu var. Her an döndürülebiliriz ya. Neyse. Ertesi gün çıkılacak yola. Bahtsız bedevi derler ya. Bizim Nurdan sabahın körü açasıya radyoyu. Kıbrıs Barış Harekatı. Ya. İzinler, şeyler hepsi kaldırıldı gene. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Torunum biraz daha büyüsün. Belki o alıp götürür beni. Der ki... Hadi gel dede, gir koluma. Gidiyoruz seninle. Ozan? Ay yetişemedim, kızı yatırdım da. Kalkıyor musun? Diyorlar. Ercan Bey ben arabayla bırakırım. Vallahi olmaz biz şuradan kesin. Şşt. Bırak onları bir acık gel bakalım. Bırak diyeceğine gel yardım et. Toplamazsa köpekler gelip dadanıyor kokuya. Gelsinler ne olacak? Sen de gel. İyi geldik bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak ne var burada. Bu saatte hep uyuyor lan deli. Kısık seslen be 2 şarkı. Bak ama kime aldım yeni. Halil getirdi Almanya'dan. Crystal Gate. Hani şu uzun saçlı kadın. Senin sevdiğin. Ben bir kadın sevdim. Onu da çok sevdim. Başka birine de yer yok bu kalpte. Olmayacaktı. With all my heart, I'm hoping you're okay. Guess who loves you? Somebody loves you. I couldn't read you by the U.S. mail. You didn't leave a very easy trail. I tried the telephone to no avail. Guess who loves you? Somebody loves you. I do. Na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na. Someone loves you. Somebody loves you. I know the matter is the game I play. Hayırlı sabahlar Halil Usta. Erkencisin. Hayırlı günler. Bozukma, araba yıkıyoruz burada. 10 kere mi yıkayacağız? Sen sürmesini biliyor musun arabayı? Evet ama sürmüyorum. Polis yakalamasın diye. Aslında biz istesek Mercedes de alırız da. Dedem istemiyor. Fakirlere ayıp olmasın diye. Allah'ım ya! Ne biçim yapıyorsun? Durmasana sen de orada. Gene mi kavga? Etmiyoruz. Su geldi.
verdi acık buna. Yanlışlıkla. Nasıl sen kovaları al kovaları. Buyurun hanımefendi ben yardımcı olayım. Hayırlı işler Mehmet abi nasılsın? Sağ ol kızım, hoş geldin. 70 numara beyaz ören boyamalı vereceğim. Gazete kanla sarılmaz o. Beyaz kağıda saracaksın. Boyanır sonra. Ver sarmaya lüzum yok. Getir çantaya atıvereceğim. Al bakayım. 250 lira onlar. Bak o ezberden biliyor. Ne haber? Geçecek bu çocuk seni esnaflıkta. Sağ ol kızım. İyi günler Mehmet İyi abi. günler, güle güle. Çocuklar gelin bu yana. Şimdi size bir bilmece soracağım. Bakalım hanginiz bilecek. Dayayın gözünüzü şuraya. Yavaş kesmeden ama. Tahsin'e ver. Ne görürsünüz? Hiçbir şey. Beyaz bir üçgen. Yani hiçbir şey velhasıl. Şimdi bak. Çiçekler var. Mehmet amca çiçekler var. Bak vur alttan değişecek. Evet çocuğum. Kuvvet denemesi yap demedik, az vur dedik sana. Her neyse, bu çiçekler neden oldu deyin bakalım. Değişik renklerde. Ha? Şimdi ikiniz de düşünün bu ne manaya gelir. Cevabını bana söylemeyin, sırf kendiniz düşünün. Bir de çayla oralet söyleyin bakalım, hadi. Sen git de ben giderim. Ah, Bayram gel. Gel Bayram gel. Al bunları. Bak bunda yemekler, bunda giyimler var. Çıkar bunları. Hava sıcak, yaz. Bunlar giyilecek, tamam? Şimdi sen Sebahattin'e hamama git. Konuştum ben Sebahattin'le. Yıkan gel, sonra seninle berbere gideceğiz. Duydun mu Bayram? He? Hadi bakalım. Ne yapıyorsun lan gene? Ne kurt kaynıyor? Ya dede ya alma şu bayramı dükkana. Nedenmiş o? Kokuyor çok fena. Ay, keyfinden mi kokar fakir? Yeter bre. Taş atlarına da sür istersen. Tövbe tövbe. Sen niye korkarsın bayramdan söyle. Korkmuyorum ya. Böyle insanlara bakıyor ya gözleriyle. Neyle bakacaktı? Öyle deme. Günah. O da bizim bir insanımız. Gel bakayım buraya. Tahsin sen de dinle. Bu Peruzat ablanız var ya. Buralardaki en güzel kadındı gençken. Hatta bir seferinde mandalina güzeli bile seçilmişti ya. Greta Garbo Peruzat derleriydi. İşte bizim bu bayramda buna sevdalanmış o vakitler. Zaten yarım akıllı bir rençber gariban. Pek de fakir. Milletin de işi gücü yok tabii. Biraz eğlenelim demişler. Sözde Peruzat yazmış gibi onun ağzından bayrama mektup yazmışlar. Zamanında Peruzat da bunlara yüz vermemiş ya. Biraz da Peruzat'tan intikam alacaklar zar. Akıllara bak, akıllara. Neyse. Bayramı çağırmışlar kafeye. Mektubu sana yazdı diye okumuşlar ona. Bir aşk mektubuymuş ki Peruzat'ın ağzından. Yanıyorum, ölüyorum Bayram. Gel beni anamdan iste diye. Hayırlı işler Mehmet abi. Sağ ol kızım, güle güle. Ne diyordum? Heh, bayramda anasını almış iki fukara tin düşmüşler yola. Selam kelam velhasıl kapıda kadın demiş, siz delirdiniz mi? Peruzat sanat okulunda okur. Öğretmen çıkacak. Hiçbir şeyden de haberi yok. Varın gidin yolunuza komşu demiş. Şengül'ün ne değil mi? He. Oh iyi yapmış. Densiz. Tabii bizim bayram o dakika perişan olmuş. Küsmüş insanlara. Bir daha ağzını açmamış. Sonra Peruzat okulundan biriyle tanışmış, evlenmişler. Başkentimize yerleşmişler okudukları yere. Tabii burada olan bitenden haberi yok. Annesi dememiş üzülmesin diye. Seneler geçmiş, Peruzat iki gözü iki çeşme dönmüş eve. Döndü eve. Kocası beyefendi anarşik diye tutuklanmış. Bizim Peruzat da bir zaman sorguya çekilmiş.
Epey sıkıntı vermişler kadıncağıza. Buraya dönesiye bayramı da öğrendi eşten dosttan tabii. Onun da sıkıntısı eklenince kocası gözaltında kayıptır hala. Bilinmez tabii ne olduğu ya. Hakkın rahmetidir belli. Bizim kız inanmaz buna. Kocasının yollarını bekler durur hep. İşte böyle. Şunu bilin ki insanın ettiği kötülüğü akrep bile etmez insana. Cümle mahlukat dile gelip aman diler. Ama insan dediğin durmaz. Kıyıp da geçer. Ah bu akıllara, ah bu akıllara. Ha şöyle, bak ne güzel oldu. Hadi, berbere de gidiyoruz şimdi seninle. Ben de bıyıklarımı düzelteceğim. Şöyle yakışıklı olalım. Değil mi Bayram? Ha? Yarım saate gelirim. Çıtınızı duymayacağım. Tek durun. Hadi Bayram, gel. Yazık adama değil mi? Şşt konuşma benimle. Hem deden gelse söyleyeceğim. O üçgeni alıp saklamışsın oraya. Ben salak mıyım? Görmedin mi sanki? Hırsız. Kovduracağım seni dükkandan. Buyurun. Hayırlı işler Mehmet. Hayrını gör kızım, sağ ol. Mehmet amca, Ha çocuğum. ben bunu çöp kovasından aldım. Atıldı diyeydi. Manyak mısın sen ya? Mahsus dedim ben. Tamam. Tamam değil. Ne oluyor anlatın bakalım. Şimdi, hanımla bakınca çiçekler çıkıyor ya içinde. Bizim oranın çiçeklerine benzer. Ben ufaktım, Asat'ır. Kardeşim var Kiraz. O bebekti biz göçtüğümüzde buraya. O görmedi diyeydi. Bilmem bizim oraları hep solar. İçindeki çiçekleri gösterecektim ona. İşte diyecektim. Bizim oralar gibi onu diyecektim Mehmet amca. Vallahi başka bir şey demeyecektim. Bu da seni şikayet edecekti değil mi? Yok vallahi Mehmet amca yok. Yıkıl git eve. Gözüm görmesin seni. Ne oldu lan? Şşt. Ne oldu? Dedem beni dükkandan kovdu. Sus be. O Tahsin yüzünden mi? Kıstıralım mı bir yerde? Ağzına sıçalım mı? Artist olmuş oğlum bu da iyice. Hadi sen yemeğe git. Pide ye. İstersen de köfte. Yazdır oraya. Tatlı da ye. Ben İzmir'e gidip geleceğim bir şey almaya. Sen dükkanı gene açarsın. Bilmediğin bir şey olursa Halil amcana seslen, o bakıverir. Endaksi çocuğum. Tamam mı? Tamam Mehmet amca. Hadi bak. Çocuk. Nereye? Cehennemin dibine. Eve gidiyorum. Nereye gideceğim başka? Benim adım çocuk değil. Ozan, tamam mı? Ozan. Senin kocan nerede? Ben bekliyorum efendim. Gelecek. Bok gelecek. Anarşik senin kocan. Öldürdü de onu. O yağma değilsin işte. Deniz çocuk, sana bir şey diyeceğim. Hiç sevinme. Dedem kendine yeni bir torun buldu. Seni de unuttu. Haberin var mı? Na sen orada öyle yat anca. Salak. Beni de unuttu. Anam.
Bir denecik sarı köpek enciği mi gelmişler evimize? Ne. Mustafa'yla mı konuşuyorsun? Ne Mustafa'sı be? Boş mezardan mı konuşacağım? Deli miyim ben sizin gibi? Benim kulağım çınladı o zaman. Yanlış duydum. Yanlış duydun tabii. Git kulağını yıkat. Senin o bülüğünü koparırsam ben görürsün. Göre çakal. Ne bu haller gari? İyice delirdin büyüdükçe. Deden seni de deniz çocuğu da unutmadı bir kere. Kovdu ama dükkandan beni. Kudurganlık yapmışsındır da ondan. Ben de gideceğim amcamın sinemada çalışacağım. Ne sineması? Sinema kapandı. Yazlığı yok mu? Ha, gece birlerde geleceksin eve. Berduşta olursun sen bu gidişle. Olurum, sana ne? Keşke ben ölseymişim Mustafa yerine. Kimse kimsenin yerine ölmez. Bilakis doğa. Biz seni neden bu kadar çok seviyoruz biliyor musun sen acaba? Sen bebekken bile deden kulağına fısıldardı hep. Allah ondan aldığı ömrü sana versin diye. Sen dedenin hem kardeşi hem torunusun unutma. Seni bağrına basınca 2 sefer basıyor demektir. Sen bunları bilmediğinden sikinde aşağına denk gezinip duruyorsun. Köpeksiz köyün değneksiz çobanı misal. Yap sen daha yap. Acık gülelim, sevinelim. Gel kafamıza odundan vur. Anneanneciğim. Ha çocuğum. Bileksiz ne demek? Ananın örekesi demek. Böreke ne demek? Ne oluyor kız bu uyutmadınız car car? Kimden doğurdun kız sen bu çocuğu? Şeytan kaçmış bunun içine. Okutacağım ben bunun nefesi kuvvetli oldu? hocalara. Mümkünü yok. Uyurken boğulayacak biz azıcık daha büyürse. Ozan kardeşin yanına çık uyanmasın. Bir tane Dream'a 5 metre perde tarafı 80 santim temiz de tekli kumaş. Halil abi kesti makasla. Ayşe Durmaz'ın hesabına yazılacakmış, para vermedi. Aferin bre Tahsin. Olacaksın sen. Bir Bak, de çok yaşlı bir nene geldi. Buyurun dedim, sen bilmesin dedi gitti. olsun bir şey olmaz. Al bakalım bunu. Giderken kardeşine götür. Tamam ya tamam kardeşim. Yok. Firuze tabağı aç elini bakayım. Yumruk gibi sıkı sıkı kaçamıyor. Hadi diyazen verelim mi acaba? Alıp gelen mi be? Bilmeden olmaz öyle ya. Halimle oradan telefon edelim. Doktor gelsin de iğnemine salsın bari ha. Öyle yapalım Muazzez. Koş sen koş. Tamam. Ver komşum ver. Fırlat ama. Ne daha oldu acaba durup dururken? Senin torun. Kocan öldü diye o da kaldırdı kendini yere attı. Ozan! Ne oldu? Düştü mü? Ha, kafasını yardı pezevenkler değil mi? Hadi arabaya çabuk. Halil Usta sen dükkanı kapatıver. Tamam. Hadi. Ozan! Kaçma! Kaçma gel buraya bak ben seni ne yapacağım. İnsanların canına mı kastettin lan sen? Hemşire hanım doktoru çağırın hemen. Ne oldu? Ozan! Ozan! Ozan neredesin lan? Çık bak dövmeyeceğim. Tamam azıcık kulağını çekeceğim o kadar. Ozan! 3 dikiş atıverdik Mehmet abi. Turp gibi senin çırak merak etme olmaz bir şey. Çocuk ondan işte ne yapacaksın? Çocukluğu mu kaldı kızım Hamide? Çocukluğu mu kaldı gari? Ne bu? Mehmet abi. Berat Usta geçmiş olsun ya. Sağ ol beni. Bir görem. Canım kurban ne oldu sana? Yok bir şey baba, iyiyim ben. Çocuğum kimi yaptı? Söylesene ya. Mehmet amca, vallahi Ozan deli, o yoktu. Kim o vakit söylesene.
Ben de niye soruyorsam kim işte belli. Öbür iç sürüsü öyle değil mi? Bilmiyorum be. Anam değmeyek, tamam. Dur ya, ağlama buluruz şimdi. Nereye gidecek? Buralardadır. Buradaysa çıksın o zaman. Çakalı var, kurdu var. Yerler çocuğumu. Yok dede, Amazonlar mı sandın sen kız burayı? Domuz yok mu? Hakikat değil mi? Ozan! Ozan! Yusuf abi. Yok bizim orada da. Eski ayetten oraya baktınız mı? Baktım. Her yere baktım. İbrahim dur öyle olmaz. Birlikte bir plan program yapalım da öyle arayalım. Tabii ya hepimiz bir yere toplaşmayalım. Ha Emine. Emine abla. Yeni denize gitmiş olmasın bu kız? Gitse Ercan abi tutağı kulağından getirir bu saate. Mehmet de Siz nerede bu aralarına kaldı? bakın. Ben motorla asfalta çıkarıp olmadı polise çağırırız. Gerçi saklanıyordur Kodoş. İnadına yapıyor o domuz ya. Domuz demeyin o. Domuz deme bak eller titriyor. Oğlum manyak mısın sen? Nereye gidiyorsun? İzmir'e gideceğim ben. İş bulacağım, çalışacağım. Siz de istemiyor. Vurmayacaktım oğlum. Hiç vurmayayım ben sana. Bir kere vurdun ama. Bir kere vurdum evet. Gel bakayım. Aslanım benim. Korkmuyor bir de tek başına buralardan. Nasıl bir çocuksun sen anlamadım ki ben. Neden korkacakmışım ben? Türkler dünyada en korkusuzlukta birinci gelir bir kere. Aferin o zaman bize. Ellerimi bile bırakırım istesem. Tutun lan düşeceksin. Bir dayak yiyecekti ya. Elimizi de alıştırmadık. Adetimiz değil ama. Neyse korktu zaten. Üstüne gitmeyin gari. Hadi iyi akşamlarınız olsun. Ya senin kafasını yerdiler o arkadaşların olacak eşek sıpaları. Sen ne sebep verin? Feruzat'ı delirtmişsin durduk yerde. Evden kaçmak da eklendi üstüne. Şimdi ne var menüde çeşitlerden? Bizi de öldür madem, sen de kurtul, biz de kurtulalım. Kestirmeden sen sağ, biz selamet. Baba. Dur İbrahim, konuşulacak bunlar. Bilsin ki aklını başına alsın. Tadı kaçtı bu iş. Yokluk görmedi, sıkıntı çekmedi. Dayak yemedi hiçbirimizden. Ne bunun sıkıntısı? Her şeyimizi bıraktık, bununla uğraşıyoruz. Ne istiyorsun sen çocuğum? Cevap ver! Kanını kurutur insanın. Duvara dayar yine konuşmaz o, bilmiyor musun? Konuşacak. Sabaha kadar oturmak lazım gelse de konuşacak. Neden böylesin sen evladım? Neden kötü kalpli bir insansın sen söyle. Kötü kalpli değilim ben. Kötü kalplisin. Değilim. Kötü insan kötüyüm demez, inanmaz buna. Kalbini karartmıştır zaten. Bilmez de ondan demez. Bak ben sana söyleyeyim, aç kulağını da dinle. Senin kalbin kötü. Bırak artık çocukluğu, büyü. Aklına başına al da büyü. Sizin sevdiklerinizi benim arkadaşlarım sevmiyor. Onlar başka insanlar, siz başkasınız. Yapmayaz mı kalayım burada? Arkadaşlarım olmasın benim. Herkes böyle yapıyor, bir ben miyim sanki? Hep eskilerden konuşup duruyorsunuz. Evleriniz varmış, insanlarınız varmış. Benim hiçbir şeyim yok. Ben ne yapayım? He? Ne yapayım ben? Yapmayaz mı kalayım? Bugün de esti kudurdu mübarek. Ama alev esiyor sanki. Anne domat değildin mi sen? Biz ne yapıyoruz? Bak kocama bak kocama. 10 tane yumurta yeter mi acaba? Bilmiyorum kızım gelsinler hele bir yetmezse gene Ha, yaparız. geldi paşa. Ana bir denecik prens uyanmış da bakıyormuş orada. Yakışıklılığa bak gari maşallah. Ben oğlumun en sevdiği melemenden yapacağım babası. Bibersiz. Yapma be, bize vermeyecek mi? Bilmiyorum gari. Ozan ve derse veririm. Oğlum. Dedem gitti mi? Gitti ya. Bugün pazar. Hadi gel biz yüzümüzü yıkayalım. Hoppacık. Şeytanlar sabaha kadar yalamışlar yüzünü. Hadi bakayım yıka yüzünü. Gel. Ha, uzan. Ulan sok kafayı altına sok. Baba ya çok soğuk bu.
Gel bakayım. Dedem bizi denize götürüyor. Ozan biz geldik. Denize gidiyoruz denize. Allah! Hadi hayırlısı. Günaydın. Hadi buyurun, buyurun. Buyurun. Ekmek çaksana. En çok sevdiklerimle. Bu bizim çırak. Ekmeği olmayan var mı? Ekmek. 3 tane çocuk daha vardı ama gelirken düştüler arabadan sağa. Anam iflas. Senelik mahsule çekirge dadandı. Nadire, pekmez yoksa bak bu Hüseyin var. Bu sefer onun kafaya yer pekmezini akıtırız. Geldik. Nereye başlıyorlar? Herkes gel lan. Kumsal arasında kalacak o kadar. Gel buraya. Kim yaptı bu dolmaları bakayım? Kim? Nadire Hanım'ın dolmalarına değecek yok doğrusu. Ama şaka şaka bunlar da. Böyle. Ye ye. Tut tut. Vallahi. Mehmet Usta, kolay gelsin. Hayırlı işler. Buyur Gülsün Hanım, hayrını gör. Geçen de geldim yoğurdun. Şu benim ahiretlik bohçayı hazır ediver gari. Al hem de gidem ben. Dur bire Gülsün abla, erken daha. Ne yaptın sen? Vaktidir gari Mehmet Usta. Gözüm görürken, elim tutarken al hem de gidem. Rahat edem. Hay Allah, yüreğe gitsin abla. Hadi hazır ediversen benim bohçayı. Kocaya kaçıyorum ben seni anlayacağım. İyi bakalım, otur sen. Çay mı söyleyeyim, kahve mi? Çay söyle. Kahve çarpıntı yapıyor. Bismillah. Dokuz. Makassız bu sefer. Bak da bak. Kefeni makas kesmez. Eline yapacaksın. Öyle gömülünce güzel koksun diye onlar. Bizim içimizin en değişik bölümüdür bu. Öğren. Bu pamuğu da ne yapıyorlar biliyor musun? Velem yület velem yekülle. Küffene hat. Senin mi çay Gülsün abla? Buyur. Ha benim ve sabah. Emtiyar babuş mu almaya geldin kendine şöyle havalısında? Hoş Kuduz. En tarihini yapacağım ben. Öteberi alıyorum. Anan ne yapıyor? İyi bir abla ne olsun. Selam söyle. Sizin eşek boşanmış ipinden kaçmış geçen gün bizim o yanına. Ne kadar çiçeğin varsa yemiş. Kel fakir oldu bahçem. Yenilerini gideceksin sen dikeceksin rüzgaresiyi. Ha oldu. Başka işim yoktu. Sus. Kırarım kafanı. Fidan getir dikeceğiz beraber. İyi abla. Afiyet olsun. Sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol Hasan. Evet. Buyur Gülsün Hanım. İşte emanetin. Bu mu şimdi? Evet. Bunu da al. Bak bu yeni geldi. Allı güllü. Çok güzel. İlk evvel bundan kendine bir şal var. Yapıver. Kıçında paralanana kadar giy bunu. En son bu. Allah gecinden versin. Sağ ol. Kaç para etti? Evet. Almıyoruz bundan para. Unuttun zar. Almıyorsunuz mu? Yok. Adet böyle. İyi madem. Allah torunlarına sağ ömür versin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olasın.
Yüzleri silindi hatıramda. Ozan Efendi, büyü bakalım büyü de. Bizi de al yanına. Denizleri aşalım senin. O bakışını hiç unutmadım. Koca yaz o an bitmişti. Senin için de benim için de. İlk cici daha yeni ötmüşken hem de. Neyin özlemiydi o, söyler misin bana? O gün mü karar vermiştin? O sıcak öğle üzeri, güpegündüz, hem de yazın, öyle mi? Binlerce sözün, hikayen, öğüdün değildi beni büyüten. O bakışındı anlamını çözemediğim. Sen, çözemediğim sen. Çocuk. Limonata içer misin? Beğendiniz mi küçük bey? Kim bu adam? Bir misafir. Beklediğim biri. Sizin eve mi geliyor? Hı hı. Bu yolun uzunluğu uzun bir bekleyişi anlatıyor efendim. Elindeki luludyalarda umudu ve mutluluğu sembolize ediyor. Metaforu sever misiniz küçük bey? Severim. Bavul mu o arkada? Bırakmış mı onu orada? Aferin. Anlatmak istediğimi hemen anladın. Bavulları hiç sevmiyorum efendim. Çok üzünlü şeyler. Hep geri dönüp gitmeyi anlatırlar. Ama adam onu arkada bırakmış. Bir daha hiç ihtiyacı olmayacak. Yatmalık almaya geliyor o zaman. Temel gibi. Şimdi bir öpücüğü hak etti. Temel. Ne güzel bir laf. Temel. Anneanne, metafor ne demek? Böyle denizde olur. Fırtına çıkınca dön dön yapar, gemileri insanları içine çeker. Öyle değil. Metafor ne demek anne? Ekstrafor gibi bir şey mi böyle perdelerin üstüne dikilir hani? Öyle değil. Meta Yunanca bir kelime olup sonra manasına gelir. For da İngilizce'de için, bundan ötürü demek. O zaman bundan sonrası için demek. Hı? Baba ya, dede ya. Ne? Metafor ne demek? Metafor, bir şeyi başka bir şeye benzetmek demek. Misal, kalbim bir istiridye, sen de onun incisisin dersem eğer, kalbimi istiridyeye, sevgilimi de inciye benzetirim demek. Televizyondan duyuyor hep. Metaforu bırakın şimdi. Ben bugün bir karar verdim. Hayırdır? Yaz bitsin. Okullar açılmadan ailecek tatile gideceğiz. Nereye baba? İlk evvel teyyareyle Atina'ya, oradan feribotla Girit'e. Allah be! Pasaportları da çıkarabiliyoruz artık malum. Ne var? Ölü görmüş gibi bakarsınız yüzüme. Gezeceğiz işte, fena mı? Dükkan tıkıldık kaldık. Sen misal feribota bindin mi hiç hanım? Yok, kayıya bindim de. O sayılmaz. Çocuk ne olacak baba? Ne olacak, o da bizimle gelecek. Değil mi Kokliçamu? Tabii ya. Ozan? Yaşa sen öyle. Nedir ha? Canım sen değil miydin buralarda yaşlı İngiliz turistleri görünce bak yaşıyor adamlar. Yaş yetmiş ama işleri bitmemiş diye ha? Kalk bakayım ayağa. Bir silkin şöyle. Vallahi doğru söyledin Mehmet. Gidelim hakikat. Gözümüz iki insan görsün. Gavurlar bizi orada kesmez değil mi? Dedem geldi. İyi bağırma. Hoş geldin dede. Hoş bulduk. Lan yalın ayak başı kabak. İçeri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızlar annenleri yemeğe çağır. Anne! Anneannem yemeğe çağırıyor. Bağırmadan. Hatun, şunu buzluğa koyuver. Yine mi çıktı bu şişe meydana? Saplandı mıydı daha evvel? Ha? Ne var? Koca yaz yukarıdakine orucumuzu tuttuk. Ramazan bitti. Şimdi kendimize bakacağız azıcık. Tövbe ya Rabbim. Çarpılacaksın sen bir gün ya.
O beni bilir. Bir şey yapmaz. Hem kutlama var bu akşam. Ne kutlaması? Ne kutlaması olacak? Aldık işte hepimizinkini. Haftaya gideriz. Ne? Nasıl hazırlık yapacağız bir haftada be Mehmet? Gremari bir bavul at tarafı evi mi taşıyacağız sandın sen? Yalnız şaibeli durum. Sınırdan her an döndürülebiliriz. Hani bizim durumlar karışık doğum yeri. Öf. Yahu bağda biraz daha mı kalsaydık ne? Bu ne sıcak hala daha. Ah, James Stewart'ın filmi var bu akşam. Mr. Smith Washington'a gidiyor. Neden gidiyormuş dede? Ha dede? Evet. Neden gidiyormuş dedim ben. Ne bileyim torunum seyredip de göreceğiz işte. Bu kadar yaklaşmışken hayaline o dalgınlık neydi o akşam? Her bağ bozumu huzursuz bir ruhtun, hatırlarım. Ama o yıl... Hoca mecliste karşı tek başına. İdealist adam böyle oldu işte. Bravo be. Yani sanki daha başka bir huzursuzluktu bu değil mi? Sadece benim fark ettiğim. Belki de kuruyordum. Belki de her şeyin anasını satıp yürüyün düşün önüme lan gidiyoruz diyecektin bilinmez. Ama her zaman olduğu gibi güzel ülkem hiçbir an durup düşünmemize fırsat vermeyen yepyeni sürprizlerle dolu tam macera bir çizgi romandı sanki. Ne oldu baba? Hayırdır? Az evvel Nadire abdest için kalkasıya... Baba anneme bir şey mi oldu? Yok kızım korkma radyoyu açmış. İhtilal oldu damat. Ne? Sıkma çocuğum sen kendini. Sıkma. 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Selahattin Canbazoğlu, Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin... Anarşikler bitecek işte baba. Daha iyi değil mi? 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Tevfik Alparslan... Sık Yönetim Komutanlığı'na atanmışlardır. 2. Sık Yönetim Komutanlıkları, ülkede devlet otoritesinin tesisi, asayiş, emniyet, huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması için lüzum görecekleri her türlü tertip ve tedbiri almaya yetkili kılınmışlardır. 3. Bütün vatandaşlar, ülkenin tesisi, asayiş, emniyet, huzur, can ve mal güvenliğinin kısa sürede... Bize mi geldi? Ne oldu? Asker arabası geldi baba. Kitapları Nurdan, kitapları. Durun canım. Ne dertleri varmış anlayalım. Buyurun evladım. Başkan Yardımcısı İbrahim Erdin siz misiniz? Benim. Sizi alacağız. Neyi alıyormuşsunuz? Ne yapmış benim kocam? Tamam Nurdan. Yok bir şey belli sorgu için. Ben de gelirim. Siz değil beyefendi. Ne demek siz değil? Sen dur baba bir şey hoca elinden değil onu bunu soracaklar bana şimdi belli. Tamam ben de gelirim. Sokağa çıkma yasağı var. Bize başkan yardımcısı dendi. Sadece onu alacağız. Hadi bire çekil oradan 40 yıllık mahalleme çıkamayacak mıyım ben? Akıllara bak sen. Abicim bize zorluk çıkarma. Abine başlatma. Bak Mehmetçiğe saygımız vardır. Tepemi attırmayın benim. Abicim gir. Baba! Oo, hoş geldiniz Mehmet Beyciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ozan, nasılsın? Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhaba Aktan Bey. Nasıl Ozan? Yarın okullar açılır ya bir son kez de yapalım dedik. Ne iyi ettiniz vallahi. Buyurun, buyurun. Baksanıza kimsecikler kalmadı. Tadı tuzu kalmadı artık buraların Mehmet Beyciğim. Hazan erken geldi bu sene. Ya ağzımızın tadı iyice kaçtı. Ne ikram edeyim isterseniz? Bir çay içerim zahmet olmazsa. Hemen Mehmet Bey. Sizin tatilde yalan oldu tabii. Tatile eksik kalsın Ercan Bey baksana şu hale. Ne oldu o günden beri? İbrahim'i çok sıkıştırmıyorlar değil mi? Yok onu bana sorup dururlarmış o da bilgim yok diye geçiştirir. Her sabah çağırırlar mesai gibi. Ne olacak belli de değil. Belediye başkanlarını görevden alırlarmış şimdi. Yeni başkanları ihtilal gönderecekmiş. İbrahim devam edecek işe. Ama çok sıkıntılı. Buralar neyse de İstanbul, Ankara çalkalanıyormuş. Gencecik çocukların idam fermanları çıkmış. Ya yandı yürekler ki sorma. Kendi evlatlarımızı yeriz artık timsah gibi. Of.
Saçını da kestiremedik ki telaştan. Neyse ilk gün bir şey demez öğretmen. Yapma Ozan. Yapma çocuğum. İçim tükendi. 5. sınıfa geçtim. Böyle gari çocuğum. Mahsustan yapmıştım. Seni götürmek için. Babanın içinde bu yanaktan. Hadi bakalım. Uyanmayacak mı babam? Gece çok geç geldi. Hadi sen git ben geleyim. Bizim çırak da gelmiş. Yarısını tahsile ver, bozuk yok. Küçük de kardeşim mi? Hadi bakalım. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Bak Ozan, bu kız kardeşim Kiraz. 1. sınıfa başladı. Kiraz mı? Ne biçim ismi o be? Memnun oldum. Benim adım da Armut. 1. sınıf zor mu abi? Zor. Kolay diyorum ya sana. Bana niye inanmıyorsun? Benim öğretmenimin ismi Necla öğretmenmiş. İyi birisi mi o? Of yandın sen. Çok fena döver. Şaka şaka. Çok iyi birisidir. Hiç dövmez. Abim de öyle dediydi. Hem de dediydi ki bana okulda 2 tane abim var. Biri ben, biri Ozan dediydi. Geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun, hoş bulduk. İbrahim Erdinç Bey hanginiz? Benim. Memnun oldum. Yarım saat sonra tüm personeli odamda tanışma merasimi için bekliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Siz benimle gelin İbrahim Bey. Vakit kaybetmeyelim. Sizinle yapacak daha çok işimiz var. Öyle görünüyor. Bu oda efendim. Bu ne bu? Kalkmadı mı? Fırsat olmadı. Paldır kuldur olunca her şey. İsminizi bile daha dün zikrettiler. Şimdi telefon ettik. Yazdırıyoruz efendim. Yazdırıyorsunuz he mi? Sizin buraların konuşma biçimine alışacağız bakalım. H yaygın kanaatin aksine bizim yöremizde ve Ege bölgesinde hiç kullanılmaz efendim. O ülkemizin başka yörelerinde kullanılan bir onaylama sözcüğüdür. Maalesef Ege şivesini bilmeyen kötü tiyatro yazarlarının devlet televizyonunda böyle köy oyunlarında filan kullandırdıkları bir sözcük. Köylüysen ille de he demelisindir ya hani. Zeki bir adam olduğunu söylemişlerdi. Neyse ki ben tedarikli geldim. Evet. Madem ki sizin buralarda he denmiyor, madem ki sen de istediğin zaman gayet güzel bir biçimde Türkçemizi konuşabiliyorsun, o zaman evet dersin. Doğru olan bir şeye evet demek beni mutlu eder efendim. Nerede kaldın be İbrahim? Zıkkım iç inşallah. İbrahim kalk. Sus kurban olayım. Takatim yok. Hakkıyla edilen kavgaları bilirdi. Ama kalleşçe olanlar için silahı yoktu. Nasıl savaşılacağını bilmiyordu. Hep dünyanın zerafet dolu bir yer olduğunu düşünmüştü galiba. O da sen de. Sonra bir de bakmıştınız ki ne göresiniz. O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gitmişlerdi, öyle mi? Şu Keklik Adası denen yeri söylüyorum. Pek naçar bir yer gibi görünüyor. Ayşen Hanım, Efendim? bu bölgenin özelliklerini anlatan yazıyı hazırlayın. Kültür Bakanlığı'na acele gönderelim. Peki efendim. Gürkan Bey, orası bütün sahillerin ölümü demektir. Yörenin büyük bir kısmı balıkçılıkla sağlıyor geçimini. Hem sahilleri hem balıkçıyı bitiririz. Araştırdığımıza göre orada kurulacak oteller zincirinin çevreye vereceği zarar ve kirlilik... Daha iyi bir fikriniz var mı? Araştırıyoruz efendim. 3 aydır her girişimime itiraz etmenizden sıkıldım artık. Siz başkan vekilisiniz beyefendi. Muhalefet değil. Benim işimi kolaylaştırmakla yükümlüsünüz. Ama 3 aydır sayenizde bir arpa boyu yol gidemedik. Zaten bu memleket hep senin gibi köhne zihniyetli adamlar yüzünden geri kalıyor. Ama biz gelişeceğiz ve büyüyeceğiz. Başka yolu yok bunun. Buna itirazım yok.
Ama sizin gelişmek dediğiniz şey sahilleri meclisteki dostlarınıza peşkeş çekmekse işte buna itirazım var. Şu andan itibaren belediyeyle hiçbir ilişkiniz kalmadı. Odanızı toplayın ve defolun gidin buradan. Ben çok daha evvel istifa ederdim ya. Burayı senin gibi bir çakala bırakmak istemedim. Ama halkın gücünü unutma başkan. Onların da söyleyeceği iki çift lafı vardır belki. Yoktu. Vardıysa da biz duymadık. Bir fısıltı bile. Hatırlarsın babam mahkemeye verilmişti. Tehdit, görevi kötüye kullanma ve daha bir sürü şeyden. İbrahim ne yapıyorsun burada? Oturuyor. Gel içeride oturalım o zaman. Memleketi satıyorlar Nurdan. Parsel parsel satıyorlar, böyle şerefsizlik yok. Bir kişi de benim tarafımı tutmadı. Korkaklar! İbrahim Allah'ını seviyorsan bağırma İbrahim. Bırak satsınlar. Gebersin hepsi acından. Ulan yine onlara olacak, en sonunda hepsi başlarını duvara vuracak. Sen de mi öyle diyorsun Nurdan? Ne yapayım İbrahim? Ne diyeyim? Çocuklarımız var. Ben onları düşünüyorum, el alemi değil. Aç değiliz, açık değiliz. Sen yeni işe girersin, ben etek dikerim yine. Ola gideriz. Bana ne el alemden? Çocuklarımıza böyle bir ülke mi bırakacağız peki? Hı? Nasıl bakacağız yüzlerine? Ne diyeceğiz onlara? Hı? Kusura bakmayın çocuklar, biz yapamadık mı diyeceğiz? Siz de yaşamak istiyorsanız hırsız olun, sahtekar olun, çalın çırpın mı diyeceğiz? Kusura bakma baba. Bakmam evladım. Bak. Bir dükkanımız var. Baba deme öyle. Dur, kesme lafımı. Bu ev var, bağımız var, ben varım, Nadire var. Her şeyden evvel burada bir karın var, burada 2 çocuğun var. İşte senin ülken şimdilik bu evladım. Önce bunun kıymetini bil. Sen memleket için yapacağını yaptın. Senelerdir hem de. Gerisi onlara kalmış. Madem bazı insanlar bunu hak etmez, yapacak bir şey yok. Hak eden insanlara da sırtını dönme. Gel ailenin başında dur. Haklısın baba. Sen hep söylerdin ya. Onlar bizim insanımız. Biz de onların da ya. Nerede onlar baba? Saklandılar mı? Kim bilir, belki. Ama elbet çıkarlar bir gün saklandıkları yerden. Buyur Mehmet abi. Başkanla görüşeceğim. Randevu aldın mı abi? Randevu? Randevu sevgiliyle mi olur? Ben başkanla görüşeceğim. Randevusuz olmuyor. Bana bak bakayım. Sen bizim tornacı Resul'ün oğlan değil misin? Ha oyum. Beni tanımaz mısın çocuğum sen? Koruma mı oldun burada? Kimi kimden korursun ha? Başkanla konuşacağım. Silahla vurmayacağım. Ne bu gürültü yahu? Buyurun beyefendi. Sağ olun, oturmayayım. İbrahim Erdinç damadım olur başkan bey. Benim adım Mehmet Yavaş.
Evet. Huzura tek başıma, kendi isteğimle geldim. Kimsenin de bundan haberi yok. Sizden bir maruzatım olacak. Damadınızı yeniden işe almamı isteyeceksiniz herhalde. Oy! Hayır. Hakkındaki mahkeme suçlamanızdan vazgeçmenizi isterim. Neden vazgeçecekmişim? Çünkü damadım görevini kötüye kullanacak ve de insanları tehdit edecek biri değildir. Ben kefilim. Allah Allah. Siz kefilsiniz demek. Siz kimsiniz peki? Size niye inanayım? 65 yaşında kimseye ihtiyacı olmamış bir adam karşınızda duruyorsa demek ki inanılacak bir şey söyler. Beyefendi, siz bizleri bilmezsiniz. Allah'a şükür bizim kimseye ihtiyacımız olmadı bunca senedir. Damadımın da buradaki görevine ihtiyacı yok. Ama bir insana iftirada bulunmak, alnına kara sürmek, kul hakkı yemek demektir. Görevinizi size öğretecek değilim. Heyecana kapılmışsınızdır. Ama biz senelerce şerefiyle yaşamış insanlarız. Bu bize ağır geldi. Heh, tabii. Sıkıştığınızda namus şeref muhabbetiyle acındırırsınız kendinizi. Hep aynı terane. Hep aynı mı? Ben bu kapıdan ilk sefer girdim başkan bey. Bu lafları da ilk sefer birine söylemek mecburiyetinde kaldım. Beni başkasına mı benzetirsiniz yoksa? Hadi beyim hadi işine gücüne bak. Benim de işim gücüm var. Rahat bırak beni. Sizin işiniz kamuyla mı başkan bey? Ben de kamudan biriyim. Ben de sizin işinizim. Hadi beyim hadi. Oğlum! Neredesin ya? Duymuyor musun zili? Çıkar beyefendiyi dışarı hadi. Gel Mehmet abi. Dur çocuğum, ne oldunuz bire dövseydiniz bari. Mehmet abi hadi. Bırak! Kendim çıkarım ben. Sana son bir sözüm var. Bu zulüm en nihayet gelip seni bulur. Yatacak yerin olmaz. Ben sana söyleyeyim. Ne o Tuncer? Senin odanda da mı var bu zillerden? Başkan zile basınca koşar mısınız zar köpek gibi hepiniz? Ayıp oluyor Mehmet amca. Size ayıp, size! Akıllara bak, akıllara. Asto diavolos! Ona sefaria diavolos! Mehmet abi! İbrahim. Tamam yok bir şey iyi şimdi. Ha, doğru söyle. İyi anne. Nerede? Anne gel. Tamam. Hanımlar yavaş. Heyecan yok. Ozan'ı niye getirdiniz? Çıkarın yahu. Evde duydu geldi. Ne yapacağız? Sen gel. Buradan ha. Neden beni istemiyor dedem? İstemez olur mu oğlum? Sen korkarsın de. Neden? Dedemden mi korkacakmış bunlar? Ozan bak bir şey yok. Tamam mı? Bak akşam evimize gideceğiz. Bitti gitti. Deden acık fenalaştı o kadar. Sen korkma oğlum. Hı? Hadi gel sen. Ozan dur. Ya bu nimete de laf söylenmez ama bu merette yağsız susuz yenmez buraya. Hayır efendim, yiyecek. Bunlar da içilecek. İyi bari bir de azarla çocuk gibi. Bak, salatayla da tatlandır. Yemeklere de tadı tuzu yok her şey gibi. Hı. Yeşil ye keçi gibi olduk. Zaten yakındır, evin duvarlarına tırmanıp televizyonun tepesine tüneyeceğim. Me. Ellado.
ולא יעשנה לרמה. Yanına pas. Yalanlardayız. Ay amor. Ercan amca bulmuş seni kıyıda. Boğulmuş dedi telefonda. Kötü bir şaka gibiydi senin boğulman. Hiç kimse inanmamıştı. Ama başka bir ihtimale de inanmak istemiyordu. Annem neyle yüzleşmesi gerekirse onunla yüzleşmek için bir kanıt arıyordu. Bir nokta koymak istiyordu. Çünkü bilirsin, noktayı koymak ne kadar zor olsa da tamamlanmış cümleler eksik kalmışlara göre daha az acı verir. Yoksa sen tam tersine mi inanmıştın? Virgüllere. Öyle mi? Gelme Saime gelme. Allah'ını seviyorsan gir içeri. Baba. Baba ne? Ne yapıyorsun Nurdan? Dur. Dur gözünü seveyim. Kurban olayım. Dur Nurdan'ım. Buradayım. İbrahim kardeş, çocukları Ozan'ı alıp götüreyim izin olursa. Eğleşirler beraber. Durmasın burada. Akşama getiririm ortalık az durulunca ha. Kimseyi sorumlu tutmadığın mektubunda hepimizden özür dileyip artık böyle bir dünyada yaşayamayacağını söylemiştin. Beni çok sevdiğini ama benim gözlerimin önünde azar azar ölmektense hala yaşıyorken büyüdüğümde bir gün seni anlayacağımı dileyerek iki denizin birleştiği yerde gitmekle gidememenin tam ortasında mı yazmıştın bunları? Ha dede? Annemin dediğine göre dolmalı kalemle ve de inci gibi bir el yazısıyla. Sonra da neredeyse bütün kasabayı takmıştın peşine. Sen saklambaç oynayıp hepsini sobelemiştin. Onlar da saklandıkları yerden çıkmışlardı. Senin bütün insanların. Hem de ne çıkmak. Yapmayın cemaat-i Müslim. Günah. Al çocuğu. Dur, yerden al. Toprağa değsin. At çocuğum at. Sağ omuzundaki melek 10 tanesi kadar sana sevap yazacak. Allah ondan aldığı ömrü sana versin. Şimdilerde sorsan çocuklar için çok travmatik derler. Neyin doğru olduğunu bilmiyorum ama biz toslamamız gereken neyse ona tosladık. Onunla büyüdük. Oralarda yanındaysa eğer sorsana o meleğe, defterimize kum tanesi kadar sevap yazmış mı? Yazmadıysa da canı sağ olsun. Beni ben yapan sen ve senin insanlarındır. Günahı da, sevabı da hepimizin boynuna. Senin insanların. Ha, gerçek ve kalpten bir tevazuyu atlamadan tabii. Bizim de ait olduğumuz insanlar. Abla ne yapıyorsun?
Hatun kişi girmez, uzak dur. Ya nasıl bir cenazedir bu? Melodyalar ona çok yakışacak. Ozan. Yusuf abi, bir çay daha verir misin? Gel Ozan. Bu tablodaki metaforu bul bakalım. Dedemin eli mi? Aferin sana Ozan. Rahmetli bize hep böyle el mi sallayacak o duvardan? Ne demişti anneannem? Suyundan mı havasından mı bilinmez ama herkes burada 3 şekerli zaten. Esas bomba haberi söylemedim sana. Belki de inanmayacaksın. Vallahi ben artık klasik bir cümlenin arkasına sığınabiliyorum. Hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı değilmiş dedi. Nasılsın Nadir abla? İyi ne olsun? Ya Mehmet amcaya bir paket var. Aa, kimden? Vallahi ecnebi bir isim yazıyor ya. Eleanora diyor. Kadın ismi belli. Ne? Kadın mı? Ne diyorsun sen be? Bak şuraya imzalayacaksın abla. Bak ben sana... İmzalamam ben onu. Almayacağım paketi de. Tamam problem yok. Anne dur bir ya. Tamam problem yok. Ben tanıyorum zaten sizi abi. Bak buraya bırakıyorum paketi. Ben sonra atarım imzayı. Mahsus ben kendim. Dur getir. Gülmekte eli titriyor. Atamıyorum vallahi. Oldu gibi sanki ha. Oldu. Ah, ver onu bana. Şunu ben bana. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Açıyorum bak. Aç. Ne bu gari canım? Allah canımı alsın da kurtulayım. Putana'nın biri evimize gül gönderiyor. Ah rahmetli, bitmedi yetmedi sürpriz lan senin gari. Dur bir anne ya. Yazı Türkçe. Acık bozuk ama Türkçe. Oku bakalım usta. Ne yazıyor? Merhaba. Benim adım Eleanora Theodorakis. Bize gönderdiğiniz şişeyi komsiler bulmuş Mehmet Bey komsi. Tarif edilene göre doğduğunuz ev bizim evimiz demektesiniz. Yazıyı azıcık Türkçe bilen bir komşumuz yazıyor şimdi. Siz gittikten sonra benim kayınbaba bu evi almış. Ben bu eve gelin geldim. 35 senedir buradayız. Benim koca öldü 2 sene oldu. Siz derler Allah rahmet. Çocuklar Atina'da, biri Limni'de çalışıyor. Evlendi biri. Biri değil. Bir başıma otururum Girit'te. Beklerim bir gün gelesiniz misafirliğe. Adresi aşağıya yazıyorum. Hem Latin hem de Grek alfeyle. Aşağıya bir telefon numarası da yazıyorum. Todor Efendi'nin pansiyonudur. Todor Efendi az Türkçe bilir. Gelmeden onu arayınız, bana haber etsin. Sağlıkla, afiyetle kalınız Mehmet Efendi. Size ve ailenize selamlar. Komsilik hakkında bir uzo gönderiyorum. Afiyet şeker olsun komsil. Her yani normal şişe tabii. Baksana kapak da hiç açılmamış. Ya kurban belli olmaz bu Yunan'ın içi. Kapağını açmadan böyle üstten şırıngayla zerk etmişse zehri o şey yapar. Yok gari. Mektup var. Yazdırmıştır. Meret mis gibi de duruyor be. He vallahi öyle duruyor. Önden belediye başkanına mı içirsek bir kadeh? Ona bir şey olmazsa biz devam edelim ha.
Eleonora Hanım'ın mektubun üzerinden yıllar geçti. Bizimkiler davete icabet etmeyi türlü numaralarla erteleyip durdular. Babamın yıllar süren ama sonunda kazandığı mahkemesi, anneannemin sızlayan bacakları, Nihal'in okulu, daha 1000 türlü bahane. Hatta Todor Efendi'nin pansiyonuna telefon edip kadının yıllar sonra hala bizi beklediğini öğrendiğimiz zaman bile benimle gelmediler. Ya çok yorulmuşlardı artık ya da yeni bir hayal kırıklığını kaldıramayacak durumdaydılar. Ha bu arada yanlış duymadın. Evet, yola çıktım ben. Bu sular mıydı bebe kardeşini bırakıp 1001 zorlukla geçtiğim? Bu sular mıydı bize kafa tutan, bizi ayıran, hem de uğruna ölecek kadar sevdiğimiz bu küstah ve muhteşem deniz? Aslında istesen bir gün kafana esip çekip gelirdin ya, bence sen bunu hiç istemedin. Hatırladığın bütün o mutluluk kırıntılarının hala orada bir yerde aynı kaldığını ve hiç değişmediğini düşünmek istedin o kadar. Peruzat gibi kendi gerçeğine tutunarak. Tıpkı evimizdeki büfede yıllarca duran, kırılacağından korkulduğu için asla kullanılmayan ama bir gün kullanılacağı ümit edilen o çok değerli çeyizli kristal bardaklar gibi, öyle mi? Metaforlar çıkın aklımdan. So, this is your passport. This is your room key. Have a good night. Thank you. Turkey. Turkey, I'm from Turkey. Turkey, come. Oh, Turkish, come! The guy Greek is your friends. Turkish, come! Turkish, Greece, friend, no problem. No problem. Can you help me? Yeah. I'm looking for this address. Too far. Must, moto, red. Land. Yeah. Turkish and Greeks are friends. The rest is politics. You understand me? Politics? Yes, I understand, yes. You like I wanna run. you like drink coffee? Drink coffee. Good. Yes, I know. I know. We are friends. I understand. Yes. I was just looking this at. Go. Thank you. I have enough. Drink coffee. Okay. Es ist ja Ozan, ne? Bölme o Egonos tut Mehmet. O Ozan. Morom. Kalau sildes. Tío, se perimenano, listo, provi. Ela va a ser una dis. Here you will sleep. I'm sorry, I'm a little bit No, dirty because... Thank you. Kita, ik heb de spectacle.
Φτιάξα δολμαδάκια. Dolma. Τζατζίκι. Χτάπεδο σαλάτα. Eat. Φάει, παλικάρι μου. This house is yours. Thank you. Φάει. So, Mr. Mehmet died. I was very sorry. Πολύ. Αυτά είναι τα δώνα από την μάνα μου. Γιατί έκανε τον κόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι όμορφο. Μου πάει. Beautiful. Beautiful. Περίμενε. Έρχομαι. Μερικά πράγματα που έμειναν από τους δικούς σου. Πρώτα αυτό βρήκε ο πεθερός μου. Μου είπε να το φυλάξω. Κάποια μέρα μπορεί να έρθει να το πάρει εκείνος που το άφησε. Βρήκαμε και αυτό. Αυτός είναι ο παππούς σου. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Ταβέρνα. Ναι. Το βραδάκι αρχίζουν και παίζουνε. Άκου. Παίζουνε τη Gulbahar. Ωραίο ρεμπέτικο. Her şey bıraktığın gibi duruyor deden. Değişen hiçbir şey yok. Bir mutlu son yakıştı sana şimdi. Aynı denizin öte yanından bir haber gönderiyorum sana. Beyaz Evciğin kıyısından. Sen yokken olan biten bütün havadisler bu mektupta. Deniz çocuk bu şişeyi önüne katıp sana getirecek. Belki ondan evvel ülkeme de uğrar. Benim insanlarımdan da bir rıza, bir hayır dua almaya. Meleklere selam et mektubu alınca. Benim torun dersin. Büyümüş de kopup gelmiş kerata. Έλα βρε Ozan. Έλα βρε Ozan.
πόνο. Γκουλμπαχάν δεν ξεχνώ. Γιάρε